Selamlar, yine ben. Bir haftadır beklediğiniz an geldi. Birikmiş soruları cevaplıyoruz. Fanus yanımda, çok susarsam diye su hazırlığım var. Bakalım ne çılgın sorular var. Mantıklı soruları zaten hızlı bir şekilde cevaplıyorum hafta içi de, ama artık biriken sorular da çok fazla oluyor. Karıştırıyorum. İlk soruyla başlıyoruz. İnanın soruları ben de bilmiyorum. İlk kez burada görüyorum. Arkadaşlar hazırlamışlar. Gıda aldırma diye bir şey var mı? Tehlikesi var mı? Nasıl yapılır? Buna çelişkin bu üçün istiyor. Kes! Gıdı, gıgı ya da boyun, bunların hepsi çeşitli insanlar tarafından tabir ediyor burası. Kimlerde var? Önce ona bakmak lazım. Bir kendinize bakın. Çeneniz ufak mı? Boyun mesafeniz dar mı? Yapısal olarak mı bir gıdınız var? Yoksa aslında normal olan boyunda birikmiş, ellediğiniz zaman böyle altları dolu dolu olan yağlarınız mı var? Eğer sorun bu yağlarsa o zaman çözüm var tabii ki. Ya da sarkmanız varsa onda da çözüm var. İkisi farklı. Gıdı bölgesinde en çok karşılaştığımız şey, özellikle böyle 45 yaş altı genç bireylerde biraz yağlanmanın olması, dolu olması. Biz burayı ya yağları eriterek tedavi etmeye çalışıyoruz ya da yağları buradan mini bir liposakşınla, lokal anesteziyle, genel anestezi bile vermeden hallediyoruz. Bunları alıyoruz, dışarıya atıyoruz ve buranın sıkılaşması için bazı mezoterapiler uyguluyoruz. Üzerine bazı masajlar da vererek boyunu tamamen düzleştirebiliriz. Ama sarkmanız varsa, cilt gevşemişse, kilo vermeden sonra olmuşsa da küçük bir boyun germe ameliyatıyla da bu alanı toparlamak mümkün. Gayet tedavisi olan bir sorun. Merak etmeyin. Evet, bir soru daha geliyor. Popo estetiği sonrası silikonun içeride dönme ihtimali var mı? Maalesef var. Evet, böyle bir gerçeklik var. Popo estetikleri birkaç çeşitte yapabiliyoruz. Eğer kişinin kendi yağları elverişliyse, kendi vücut yapısı elverişliyse en güzeli Brezilya kalçası dediğimiz liposuction ve yağ enjeksiyonu birleştirdiğimiz teknik. Kendi yağımızla poponun şekillenmesi. Ama yeterli dokumumuz yok ya da biz bunun için bir liposuction istemiyorsak, direkt silikon istiyorsak bu da yapılabilir. Ama popo silikonlarının nadir de olsa popo içerisinde yer değiştirme, bir miktar olsun şeklini kaybetme ihtimalleri var. Bu oranlar çok yüksek değil. Biz bunu engellemek için kasın içine koyuyoruz. Popoda kasların arasına saklıyoruz. Ama ne olsa üzerine oturduğumuz bir organ. Yine de mümkünse öncelikle yağ enjeksiyonu yapılması lazım diyorum. Bakalım bir diğer soru ne geliyor? Liposuction sonrası iz kalır mı? Karın kası yapabiliyor muyuz? Liposuction sonrası iz diye bir şey yok. Liposuction kesiyle yapılmıyor. Deliklerden yapılıyor. Küçük küçük giriş delikleri açıyoruz. Birkaç milimetrelik deliklerden biz bu işlemi yapıyoruz. Delikler iyileşirken ilk birkaç ay evet yerlerinde küçük birer iz kalıyormuş gibi, ama aradan geçen 3-4 aydan sonra herhangi bir izleri kalmaz. Liposuction'dan sonra zaten spor yapmak lazım. Karın kası yapmak lazım. Eğer siz beni desteklemeyeceksiniz ameliyatı yapamayız. Ben liposuction için gelen her hastama ne diyorum? Ameliyatın yarısını biz yapıyoruz, yarısını siz yapıyorsunuz diyorum. Yani liposuction'dan önce başladığınız sağlıklı beslenmeye, liposuction'dan sonra devam ettirmezseniz, sporla bunu desteklemezseniz ve masajlarınızı yapmazsanız liposuction tam başarıya ulaştı diyemeyiz. Tabii ki yine güzel olur ama tam istediğimiz şey olmaz. Gerçekten yediğine içtiğine dikkat eden, sporuna dikkat eden bireylerde mükemmel sonuç görebiliyoruz. Bunun için karşılıklı çaba gerekli. Karın kası yapabiliyoruz. Hiçbir engel yok. Hem de liposuction'dan sadece 3-4 gün sonra basit yürüyüşlere, bir hafta kadar sonra biraz daha ağırlaştırılmış spora, 3 hafta sonra da ağır spora başlayabiliyoruz. Evet, bir soru daha geliyor. Göğüslerime silikon yaptırdığımda havuza girersem üste çıkar mı? Ya bu silikonlarla ilgili fantastik sorular çok fazla. Herkesin hakkında bir şey var. Üstüne bineyim mi? Ay kirpiklerimi de çıkarıyorum. Ne olacak bu silikonlar bilmiyorum. Silikonlar evet tabii ki bizim özgül ağırlığımızda yapılıyorlar. Zaten bunların yoğunlukları ona göre ayarlanıyor. Yani biz yüzersek onlar yüzebilir, biz batarsak onlar batabilirler. Ayrıca bir can yeleği gibi bizi yüzdürmezler. Öyle bir etkileri yok. Zaten bunlar küçük şeyler. Yani 300 gramlık, 350 gramlık bir implantın bir bireyi havada tutma şansı yok. Yani bir pet şişeyle suya girdiğinizi düşünün boş. İkisi o kadar edecek içindeki hava bile olsa ki. İçinde hava yok, jel var. Böyle de yüzdürmezler. Komik duruma düşmezsiniz. Tehlike yaratmazlar. Bunlara takılmayın. Tabii Antalya'da olunca sorular böyle deniz de içeriyor, yüzme de içeriyor, havuz da içeriyor. Bir şey olmaz. Son soruyu alıyorum. 5. soru. Göğüs ameliyatından sonra göğüs düşer mi? Ya bu göğüs düşmesi, burun düşmesi, popo düşmesi, bir şey olduğunda düşme beklentisi çok yüksek. Maalesef bir şey düşer mi diye korkuyoruz. Düşmez. Nereye düşecek? Yani biz onları göğüse dikiyoruz. Göğüs alıyoruz, sarkmış bir memeyi içeriden kendi kaslarımıza tekrar dikiyoruz. Fazla derilerini, sarkmış dokularını çıkartıyoruz. Tekrar meme uçlarını karşıya bakar halde gövdenize yaklaştırarak kendi boyutlarınıza uygun bir şekilde dikleştiriyoruz. Zaten dikleştirmelerden sonra memeler toparlanmış oluyor ama yıllar içerisinde mutlaka
mutlaka 5 senede, 7 senede vücudun yaşlanmasıyla beraber 1 santimlik, 1,5 santimlik bir kayıp olabilir. Bunu eğer dikleştirme yaparken içine protez koyuyorsak biraz daha az görüyoruz. Protez olmasa bile çok fazla olması mümkün değil. Ben her hastama şunu söylüyorum. Dikleştirmeden önceki haline dönmek diye bir şey yok hayat boyu ama hafifçe sarkmalar 5 ila 10 yıl arasında olabilir. Bunlar için tabii ki sporla desteklemek, özellikle göğüs kaslarımızı çalıştırmak, memelerimize biraz da iyi bakmak, fazla kilo alıp vermemek, hormonal dengemizi korumak, memenin de dikliğini korumaya yardımcı olacaktır. Bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek üzere.